Bugün ilginç bir konumuz var. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon, ruhun ölümden sonra yeni bir bedenle yeniden dünyaya gelmesidir. Latince bir kelimedir. Yeniden, inkarnasyon ise bedenlenmektir. Bu inanca göre beden ölür ama ruh yaşamaya devam eder. Her yeniden doğuş, ruhun tekamülünü tamamlama sürecinin bir parçasıdır. Peki reenkarnasyon ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır? Reenkarnasyon inancının bilinen en eski kökenleri M.Ö. 1500 yılında Antik Hindistan ve Vedik metinlerine dayanır. Hinduizmin ardından Budizm, Jaizm gibi Doğu dinlerinde bu inanç sistematik hale getirilmiştir. Ayrıca Antik Yunan'da benzer inançlara sahiptir. Orfik gelenek ve Pisagorcu düşüncede de ruh göçü kavramına sıkça yer verilmiştir. Peki reenkarnasyon hakkında ünlü düşünürler neler söylemişlerdir? Pisagor, ruhun ölümsüz olduğuna inanır ve bedenler arasında göç ettiğini savunur. Et yememesinin sebebi ise bir sonraki hayatında bir hayvanın bedeninde dünyaya yeniden geleceği inancıdır. Platon eserlerinde de ruhun ölümsüzlüğünü ve yeniden doğuşunu sıkça işler. Platon'a göre ruh bedenden ayrıldıktan sonra hak ettiği yeni bir bedene geçer. İbn Sina ruhun ölümsüz olduğunu kabul eder ama reenkarnasyon inancına karşı çıkar. Yani İslam felsefesinde bu düşünce tartışmalıdır ama genel kanı olarak kabul edilmez. Nietzsche ise doğrudan reenkarnasyon demese de ebedi dönüş fikriyle benzer bir döngüselliği işler. Yani Nietzsche'ye göre her şey sonsuz kez tekrar eder. Reenkarnasyonun türleri de vardır ve bu inanan kesime göre değişir. 7 tane türünden bahsetmek istiyorum. Metempsikoz yani ruh göçü. Kökeni Antik Yunan, Orfik gelenek ve Pisagor Platon'a dayanır. Ruh göçüne göre ruh bir bedenden başka bir bedene geçer. Bu yeni beden insan, hayvan veya bitki olabilir. Ruhun ahlaki gelişimi veya suçları yeniden doğacağı formu belirler. Ruhun amacı saflaşmak ve tanrısal hakikate ulaşmaktır. Transmigrasyon yani beden değişimi. Kökeni Hinduizm ve Jaizm'e dayanır. Ruh ölümden sonra başka bir varlık formuna geçer. Karma yasası etkilidir. Yani insanın iyi veya kötü oluşu bir sonraki yaşamını etkiler. Burada da yine aynı şekilde insan bir sonraki yaşamında sadece insan olarak bedenlenmez, bitki veya hayvan formuna da geçebilir. Bu düşüncede hedef bu reenkarnasyon döngüsünden çıkmak yani moksha'ya erişmektir. En belirgin özelliği karmadır. Ruhun yolculuğunda tekamül etkilidir. Palingenesis yani yeniden oluşum. Kökeni Stoacılık, Platonculuk ve bazı yeni Platoncu öğretilere dayanır. Ruhun bir süre başka bir dünyada kaldıktan sonra yeniden doğmasıdır. Yani bu düşünceye göre ruh öldükten sonra başka bir yerde bir süre beklemeye alınır. Örneğin ruhlar alemi gibi. Daha sonra ise dünyaya yeniden bedenlenir. Bu anlayışta ruh aynı kişilikte değil, farklı bir çevreye, yeni bir bedenle bedenlenir. Ben buradaki inancı biraz şuna benzettim. Kimi inanışa göre ruh öldükten sonra spatyum denilen bir alanda bekler. Burada kişi bazı insanların dediği kabir azabı gibi orada dünyada yaptıklarıyla yüzleşir ve bazı kötü duyguları yeniden yaşar. Kimine göre burada kalış süresi çok kısadır, kimine göre ise yıllar sürer. Karma reenkarnasyon döngüsü. Kökeni Budizm'e dayanır. Bilinç akışı burada öldükten sonra başka bir bedende yeniden doğar. Budizm'de kalıcı bir ruh yoktur ve bu ayrım çok keskindir. Reenkarnasyon bir bilincin ya da enerjinin sürekli olarak yeniden doğması şeklinde yorumlanır. Nihai hedef ise bu döngüden kurtulmak ve nirvana'ya ulaşmaktır. Burası diğerlerinden farklı olarak ben olarak bir ruhun değil, neden sonuç zincirinin yeniden doğduğu bir döngüdür. Bir diğeri Gılgül yani Yahudi inancındaki ruh göçü. Kökeni Kabala öğretilerine dayanır. Ruhun tamamlanmamış görevlerini tamamlamak üzere başka bir bedende yeniden doğmasıdır. Burada reenkarnasyon ruhun tekamülü için gerçekleşir. Bir ruh birden çok kez doğabilir. Bazen bir ruh başka bir ruhla da birleşerek yeniden doğabilir. Burada reenkarnasyon sadece düzeltme değil,
tamamlanma içindir. Nihai hedefleri ise yaratıcıyla bütünleşmektir. Yeni çağ yani New Age reenkarnasyon anlayışı kökenleri 20. yüzyıla dayanır. Batı ezoterizmi ve ruhsal akımlar kökenlerini oluşturur. Burada ruh kendi tekamül planına göre yeniden doğar, geçmiş yaşamlar şifalanabilir. Burada kişi çeşitli terapilerle yani regresyon terapileriyle önceki yaşamlarını hatırlayabilir ve o anılarını yeniden canlandırabilir. Burada ruhlar genellikle ruh aileleri ile yeniden doğarlar. Reenkarnasyon, deneyim toplamak ve ruhsal büyüme için yapılır. Modern psikolojiyle iç içe geçmiş bir reenkarnasyon inancı vardır. Ve son türümüz döngüsel zaman anlayışıyla reenkarnasyon. Kökenleri Tibet Budizmi, bazı şamanik gelenekler ve Maya uygarlığı. Burada zaman doğrusal değil döngüseldir. Her şey tekrar eder. Ruhlar bu döngüde var olur. Yeniden doğuşlar evrenin döngüleriyle ilişkilidir. İnsan sadece bireysel olarak değil, kolektif olarak da yeniden doğar. Zaman bir çizgi değil, bir çember gibi görülür. Diğer türlerden farkı ise reenkarnasyon burada kişisel kader olarak değil, kozmik döngülerin bir parçası olarak yapılır. Reenkarnasyon aslında herkesin merak ettiği gizemli bir konudur ve bu konuda bazı çalışmalar yapılmıştır. Virginia Üniversitesi'nden psikiyatr Ian Stevenson bu konuya emek vermiş en önemli kişilerden biridir. 1960'lardan itibaren çocuklarla çalışmıştır ve 40 yıla aşkın süredir 3000'den fazla çocukla çalışma fırsatı bulmuştur. Burada çocuklar önceki yaşamlarına ait spesifik bilgiler veriyorlardı. İsimleri, yaşadığı şehirler, aileleri hakkında bilgiler ve ölüm şekilleri. Hatta bazıları bir önceki yaşadığı evin konumunu bile vermiştir. Stevenson ise çocuklardan aldığı bu bilgileri resmi belgelerle karşılaştırmıştır. Hatta bazılarını otopsi raporları ile de karşılaştırma fırsatı bulmuştur. Hatta çarpıcı bir çocuk örneği vardı. Bu çocuk bir önceki hayatında bıçaklanarak öldürüldüğünü söylemiş ve doğum lekesi bir önceki hayatında öldürüldüğü yere birebir denk geliyordu. Stevenson ise otopsi raporlarıyla bunu desteklemiş. Stevenson'ın reenkarnasyonu düşündüren 20 vaka ve önceki yaşamlarını hatırlayan Çocuklar isimli 2 kitabı vardır. Meraklıları inceleyebilir. Stevenson'dan sonra onun yerine geçen kişi Dr. Jim Tucker'dır. O da yine aynı şekilde Virginia Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Jim Tucker özellikle Amerika'daki çocuk vakaları ele almıştır. Çünkü bu bölgede yaşayan kesim reenkarnasyon inancına çok sıcak bakmayan ve inanmayan bir kesim olduğu için ona göre bilinçli yönlendirme daha zayıftı ve çalışmasının güvenilirliği için bu bölgeyi tercih etmiştir. Çalışmalarını modern psikolojiye göre sürdürmüştür. Jim Tucker'ın da önemli bir vakası vardır. James Leininger. 2 yaşındaki bu çocuk 2. Dünya Savaşı'nda uçağa vurularak ölen bir Amerikan pilotu olduğunu iddia etti. Uçağın modeli, uçak gemisinin adı, savaş arkadaşlarının isimleri gibi detaylar veriyordu. Ailesi araştırıldığında çocuğun anlattıklarıyla birebir örtüştüğü görülmüştür. Dr. Tucker ise bu olayı detaylı olarak raporlamıştır. Bir diğer araştırmacı ise Hindistan'dan Satwant Patricia. Yine o da aynı şekilde Stevenson ile işbirliği yapmıştır. Hint köylerine gidip oradaki çocuklarla çalışmalar yapmıştır. Çocukların anlattıklarını ise yine kendi yöntemleriyle araştırmış ve büyük çoğunluğunu ise doğrulamıştır. Bu çocuklar hiç gitmedikleri köyleri tarif etmiş, orada yaşayan kişileri tanıdığını ve hatta ki daha sonradan götürüldüğü zaman eski aileleriyle duygusal bir bağ kurdukları bile görülmüştür. Bu çalışmalar bilim dünyasında ne kadar geçerli, ne kadar bilimsel? Bu çalışmalar gözleme dayanır, yani tekrar edilemez. Bir laboratuvar ortamına dayanmaz. Eleştirmenler bilgilerin çocuklara bilinçsizce aşılanabileceğini savunur. Örneğin duydukları hikayeler. Ancak bazı vakalarda ise çocuğun bu bilgileri hiçbir şekilde duymasının imkanı olmadığı da vurgulanmıştır. Peki reenkarnasyonun nasıl olabileceğine dair bilimsel teoriler nedir? Kuantum bilinç teorisi. Bilinç bir enerji biçimi olarak tanımlanırsa evrende bu enerjinin bir başka bedene aktarılabileceği tartışılır. Ancak bu sadece hipotezdir. Bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Evrensel bilinç teorisi. Carl Jung'un kolektif bilinçaltı teorisine benzer şekilde bazı bilgiler ruhsal değil, evrensel bilinçten geliyor olabilir. Sonuç olarak reenkarnasyon hakkında bilimsel bir kanıt yok.
Ama ciddi vakalar ve belgelenmiş kayıtlar da mevcuttur. Bu nedenle bu konu hala bilimsel çevrelerde tartışmalı olarak görülür. Yani bilim kesinlikle vardır veya kesinlikle yoktur diyememektedir. Peki reenkarnasyon inancı hangi coğrafyalarda görülmüştür? Hindistan reenkarnasyonun en yaygın görüldüğü coğrafyadır. Bir sonraki yer ise Tibet. Özellikle lamaların yeniden doğuşu yaygın bir inançtır. Nepal, Sri Lanka, Tayland, Kamboçya, Myanmar. Buralarda Budist yaşam sistemi içerisinde reenkarnasyon merkezi bir öğedir. Afrika'nın bazı yerel kabilelerinde, Orta Amerika'daki bazı yerel halklarda ruhun yeniden doğduğuna dair inançlar mevcuttur. Şu an benim yaşadığım Türkiye'nin Hatay ilinde bazı ilçelerde de reenkarnasyon inancı yaygındır. Hatta ben bile bizzat hikayeler duydum kişilerden. Peki dinler reenkarnasyon için neler söylüyor? Hinduizm'de zaten reenkarnasyon temel bir inançtır ve karma yasasıyla ilişkilendirilir. Yani onlara göre bu hayatta şu anki yaşamdaki eylemleri bir sonraki yaşamlarını etkileyecektir. Hindistan aslında fakir bir ülke. Daha doğrusu şöyle, zenginle fakir arasında bayağı uçurum olan bir ülke. Bu inanç da izlediğim belgesellerde gördüğüm kadarıyla yoksulluk içerisinde ve binbir zorluk, eziyetle yaşayan halkın bir umudu aslında. Budizm'de de aynı şekilde reenkarnasyon inancı vardır. Orada ruh sabit değildir, değişkendir ama bilinç veya enerji yeniden doğar. Jaizm dininde de ruh ölümsüzdür ve bedenden bedene geçerek tekamül eder. Yahudilik inancına göre geleneksel Yahudilikte reenkarnasyon inancı yoktur. Ancak mistik Kabalizm inancında bu inanç vardır. Hristiyanlık yine reenkarnasyonu kabul etmeyen bir dindir ama yine bazı mezheplerinde, örneğin Gnostikler ruh göçünü kabul eder. Gelelim İslamiyet'e. Reenkarnasyon İslamiyet'te genel olarak reddedilen bir kavramdır. Ancak İslam dışı ezoterik tarikatlerde bu inanç yer alır ve kişilerin daha çok Kur'an-ı Kerim'den örnek verdiği ayetler şunlardır. Kur'an'da öldükten sonra tekrar dünyaya dönmek isteyenlerin pişmanlık duyduğu belirtilir. Bu reenkarnasyona değil daha çok ahiret inancını anlatır. Benim fikrimi soracak olursanız ben de inandığım dinin kabul etmediği bir şey olduğu için reenkarnasyona inanmıyorum. Bazı şeyleri mantığıma da oturmuyor açıkçası. Biraz kolaycılık gibi geliyor bu bana. Yani tek bir hayat yok. O yüzden hayatlarımda ben hatalar yapabilirim. Belki dinin yasak koyduğu şeyleri yapabilirim ama bunu bir sonraki hayatımda düzeltebilirim gibi. İnanmamamın bir diğer sebebi ise inananlarla aynı aslında. İnanan kişi çevresinden bunu duymuştur ve onun inanma motivasyonunu anlıyorum. Çünkü bu hikayeleri, bu anlatıları duyarak büyüdüğü için reenkarnasyon vardır diyebiliyor. Ben ve benim çevremde, arkadaş çevresi hariç, ailemden ve daha geniş ailemden hiç reenkarnasyon hikayesi duymadım. Bu da mantığıma oturmuyor. Neden bazı kişiler reenkarnasyon yaşadıklarını hatırlıyorken bazı kişiler reenkarnasyon yaşamıyor? Genellikle benim duyduğum hikayelerde hep aynı çevreye doğuyorlar. Mesela kimi babası oluyor, kimi onun dedesi oluyor, kimi onun torunu oluyor veya hemen yan mahalleye doğuyorlar. Amaç bir tekamül ise daha farklı yerlerde doğması gerekmiyor mu? Aslında farklı sorular var ama dediğim gibi inananlara saygı duyuyorum. Benim fikrimi soracak olursanız ben inanmıyorum. Ben tek bir hayat olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.